İsmim Selçuk Tuğrul Körüklü. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünde bulunan ve Türkiye'nin en büyük herbaryumu olan Anka Herbaryumu'nda bulunuyoruz şu anda içinde. Anka Herbaryumu 1933 yılında Yüksek Ziraat Mektebi içerisinde başlayan herbaryum çalışmalarının Ziraat Fakültesine devredilmesiyle beraber kuruluşu gerçekleşmiş bir herbaryum. 1935 yılından sonra da Uluslararası Herbaryumlar Birliği'ne üye olarak kısa adı ANK olan herbaryum kodunu da almış ve Uluslararası Herbaryumlar Birliği'ne üye olmuştur. Kurucuları Türkiye'de üniversite reformuyla ilk gelen Alman hocalardan o zamanki Yüksek Ziraat Mektebi'ndeki Nebatat Enstitüsü'nün direktörü olan Kurt Krauss tarafından yapılmış. Aynı zamanda o yıllarda yanında asistan olarak çalışan Hikmet Birant'ı da gene Türk kurucu olarak kabul ediyoruz. Bu iki kişinin yaklaşık 1920'lerden itibaren Türkiye coğrafyasından, Anadolu coğrafyasından topladığı bitkilerle özellikle İç Anadolu ve Ankara civarından nüvesi oluşturulmuş. Daha sonra gerek Ziraat Fakültesi hocaları, gerekse daha sonra Fen Fakültesinin kurulması, Ankara Üniversitesi'nin kurulmasıyla orada çalışan hocaların özellikle de botanik enstitüsünde, botanik anabilim dalında daha sonra kürsüde çalışan hocaların toplamalarıyla büyümüş bir herbaryum. Bu herbaryum ilk yıllarda işte birkaç binle başlayan koleksiyon 1956 yılında Hikmet Birant'ın Türkiye Bitkileri isimli bir herbaryumda bulunan bitkileri yayınlaması sırasında yaklaşık 6500 civarında örnekten bahsedilmekte. Günümüzde ise bu sayı 200 bin civarına ulaşmış ve bu sayı gittikçe de araştırmacılar tarafından yapılan toplamalarla artmaya devam ediyor. Herbaryumda bulunan pek çok Türkiye bitkilerinin yanı sıra en önemli zenginliklerinden birisi de tip örneklerini muhafaza etmesi, içermesi. Yaklaşık 1500 belki 2000 civarına yakın referans örnek, tip örneği, holotip, izotip örnekler saklamakta. Bu Türkiye'de botanikte ilk çalışmalar Cumhuriyet'in o ilk yıllarından itibaren başlamakla birlikte zengin Türkiye florası çok eski zamanlardan beri yabancıların özellikle ilgisini çekmiş. Ve bizim coğrafyamızla ilgili ilk flora çalışması ilk cildi 1867 yılında yayınlanan ve adı Doğu Florası olan İsviçreli bir bilim adamı tarafından, Edmond Boassia tarafından yazılmış. Bu yaklaşık 6 ciltten oluşan bu eser Latincedir ve o zamanki Doğu tabir edilen yani Balkanlardan Uzak Doğu'ya kadar olan bölgenin florasını içermekte ve bu bizim de Anadolu bitkilerinin ilk yayınlandığı eserlerden biridir topluca bir flora olarak. Ondan sonra 1965 yılında ilk cildi yayınlanan ve İskoçyalı bilim adamı Peter Davis tarafından editörlüğü yapılan Flora of Turkey adlı bir eser var. Bu hala güncel olarak kullandığımız ve Türkiye'deki bütün bitkileri içeren çok önemli bir eser. Yurt dışında da çok iyi bilinen bir flora. 10 cildi Davis tarafından yayınlanmış. 11. cildi ise son cildi de yerli botanikçilerimiz tarafından yazılmış bir kitap. Bu seride dünyanın belli başlı meşhur botanikçilerin yanı sıra hem Anka Herbaryumu hem buranın çalışanları ve Türkiye'deki bitki sistematikçilerinin de büyük katkısı vardır. Ve güncel olarak hala Türkiye bitkileri bu kitaptan, bu eserden teşhis edilmektedir. Hala günümüzde de. 2012 yılında Türkiye bitkileri yerli botanikçiler tarafından bir checkliste halinde toparlanmış. Çünkü Türkiye florası hala tamamlanmış, bitirilmiş bir flora değil. Dinamik bir flora. Yaklaşık haftada bir tür gibi bir ilave söz konusu ki bu senede 50 civarında yeni türün keşfi demektir. Bu 2012 yılında yapılan
check listeden sonra bir proje yapılmasına bir ihtiyaç duyulan bir konuda özellikle Cumhurbaşkanlığı'nın da desteğini alarak Resimli Türkiye Florası projesi hayata geçirilmiş bulunmuştur. Burada hem o daha önce yazılan eserlerdeki bitkilerin güncel isimleriyle beraber yerli botanikçilerin özellikle yaptıkları bütün çalışmaları daha güncel bir eserde ve Türkçe, halkın da anlayacağı bir dilde toparlamasını yapacakları bu eser şu anda 3. cildi baskıda, 1. ve 2. ciltleri ise yayınlanmış olan Resimli Türkiye Florası projesidir. Burada bitki ressamlarının yaptığı genel teknik çizimlerin yanı sıra sulu boya resimlere de rastlanmakta. Burada özellikle bir teknik kalem çizimi görüyorsunuz. Bunun yanı sıra bitkilerin sulu boya yapılmış örneklerini de görmek mümkün. Bitkilerin yayılışları, bitkiyle ilgili bitkiyi tanıtan kısımlar, bitkinin teşhisi için kullanılabilecek anahtarlar içeren çok önemli, büyük bir eser. Bunun toplam projenin 30 cildin üzerinde olması planlanmakta ve hala bitki sistematikçileri tarafından ve bitki ressamlarıyla birlikte çizimleri ve yazımları devam etmektedir. Şimdi size hem herbaryumla ilgili Türkiye florası ile ilgili bilgiyi verdikten sonra herbaryumlarda kullandığımız bitki piresinden de bahsetmek istiyorum. Bitkiler burada tahta çıtalardan oluşmuş ve bitki piresi adı verdiğimiz tekstil kuşaklı ve içinde kurutma kağıtları olan bitki piresi içerisine araziden toplanır. Bu aynı zamanda sizin bitkiyi hangi büyüklükte toplayacağınızın da bir çerçevesini çizer. Bitkiler bu pres içerisinde kurutma kağıtları arasında ve o kuruma işlemi sağlanıncaya kadar bu kurutma kağıtlarının değiştirilerek kurutulur. Bu bası altında kurutma daha sonra herbaryum kartonu üzerinde bitkiyi koyarken onun düzlemsel bir şekil almasını, aynı zamanda sağlıklı bir şekilde de kurumasını sağlar. Bu yaklaşık 16. yüzyıldan itibaren, yani insanların genellikle hala değişmeden kullandığı ve bir botanikçinin en önemli gereçlerinden biridir bitki piresi. Günümüzde de hala botanikçiler bu şekilde araziden bitkileri toplarlar. Araziden toplanmış örnekler özellikle bu pres altında kurutulduktan sonra herbaryum kartonu adını verdiğimiz yaklaşık bir A3 boyutundaki bitki kartonları üzerine yapıştırılır. Kurutulmuş bitkiler araziden toplanıp ve arazi bitkilerini, habitat bilgilerini içeren bir etiketle beraber bu karton üzerine aktarılırlar. Sadece daha sonra bazı parazitlerin genel koleksiyona bulaşmaması için toplanmış bitkiler tam kuruma sağlandıktan sonra derin dondurucuda eksi 30 derecede 2 gün bekletilerek, işlemden geçirilerek herbaryum örneği haline getirilir. Ve yaklaşık bu karton üzerinde bitki bu bir biçimde karton üzerine sabitlenir. Bu bir yapıştırma veya bantlama şeklinde olur. Herbaryum kartonu üzerinde etiket, İşte hangi kuruma ait olduğu bizim Ank herbaryumunun kısaltma veya tam ismi de yazılı. Burada bitkinin ailesi, bitkinin adlandırılmış ismi, lokalitesi, nereden toplandığı, habitat özellikleriyle beraber kimin tarafından toplandığı, hangi tarihte toplandığı, kimin tarafından teşhis edildiği ve toplandığı tarih gibi bilgileri içeren mutlaka bir etiketle beraber herbaryum örneği haline getirilir ve bu örnekler dünyada da şeyleri var. 1500'lü yıllardan itibaren yapılmış ve hala o yıllardan saklanan koleksiyonlar mevcut. Bitki eğer böceklenmezse, parazitlenmezse, küflenmezse daha uzun yıllar bu şekilde bilime hizmet etmeye devam eder. Burada gördüğünüzde bir geven türü. Bu gösterdiğim bitkiler Ankara endemiklerinden. Bu Gürsöğüt, Beypazarı Gürsöğüt'te yetişen Gürsöğüt geveni.
Bu çok özel, Ankara'nın korunması gereken türlerinden. IUCN'e göre de CR kategorisindeki geven türlerimizden bir tanesi. Bunlar hem genetik materyal hem biyoçeşitliliğin çok önemli kısımları. Şimdi biyoçeşitlilik diye bahsettiğimiz canlıların çeşitliliğinin yanı sıra hem genetik çeşitlilik hem yaşam alanı çeşitliliği Anadolu'da bugün bizim övülerek bahsettiğimiz bitki çeşitliliğini sağlamıştır. Genel biyoçeşitliliğin içerisinde özellikle Türkiye, Anadolu toprakları bitkisel çeşitlilik açısından çok zengin. Yani neredeyse Avrupa kıtasıyla karşılaştırılabilecek sayıya sahip. Ama en önemli özelliği de bu sayının yaklaşık 1/3'ünün Anadolu'ya özgü oluşu. Yani siyasi sınırlarımız içerisinde daha komşu olan veya başka hiçbir ülkede yetişmeyen, dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan endemik bitkilere sahibiz. Endemik bitkilerin bazıları çok dar lokal yayılışlı olabildiği gibi bazıları hani orman kuracak kadar geniş alanlara da yayılmakta. Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından endemik bitkiler belirli kategorilere ayrılmış. Bu kategoriler içerisinde bazıları özellikle kritik derecede zarar görebilir veya doğada tükenme tehlikesiyle karşılaşılanlar dışında biraz daha geniş yayılışlı veya tehdit altına girebilecek sayıda olan bitkilere de sahibiz. Bitki biyoçeşitliliğinin tabii bu genetik kaynak çeşitliliği pek çok konuda hayatımızda yer alıyor. Özellikle bitkiler ilaç sanayinde kullanılıyor, tarımda genetik kaynak olarak kullanılıyor, yem bitkileri olarak karşımıza çıkıyor, sağlıkta, tıpta kullanılıyor. Pek çok alanda bitkilerin hayatımızda büyük rolü var. Bitkilerin isimlendirildiği, asıl o yegane eşsiz olan isimlerinin konulduğu yer herbaryumlar oluyor. Herbaryumlarda bitkilerin coğrafi yayılışlarının yanı sıra doğru olan isimlerini ve bu isimlerle kayıt altına alınan örnekleri çalışanlar bilimsel çalışmalarında özellikle çalıştıkları materyalleri adlandırmak için buraya başvuruyorlar önce. Ve tabii o bitkiden toplanmış farklı yörelerden toplanmış bitkilerle bitkinin yayılışını, farklı habitatlardan toplanmış örneklerle bitkinin ekolojik özelliklerini, hangi tarihlerde toplanmışsa bu ekolojik özelliklerini yani çiçeklenme, tohumlanma, meyvelenme devirlerini öğrenebiliyorlar. Herbaryumların pek çok konuda özellikle bitki çalışanlara katkısı var. Herbaryumlar genellikle kurutulmuş bitki örneklerini saklandığı yerler olarak düşünelim. Burada belirli bir düzen içerisinde saklanan, belli bir sistematikle saklanan bitki örnekleri uzun yıllar botanik bilimine hizmet vermeye devam ediyor. Buradan alınan bilgiler daha sonra diğer disiplinler tarafından kullanılıyor. Bu Anka Herbaryumu Türkiye'nin yani coğrafyasındaki büyük bir herbaryum ama dünyada çok büyük herbaryumlar da var. Dünya florasıyla, dünya bitkileriyle ilgilendikleri için bizim daha çok kendi ülkemizin, kendi sınırlarımız içinde yetişen bitkilerle ilgilendiğimiz için sayı olarak biraz düşük durabiliriz. Mesela dünyanın en büyük herbaryumu Paris'te bulunuyor. Yaklaşık 10 milyon örnek içeriyor. Daha sonra İngiltere'de, Almanya'da, Avusturya'da, dünyanın pek çok ülkesinde büyük herbaryumlar var. Ama düşünürseniz hani yağmur ormanlarından tropiklere, Amazon veya dünyanın biyoçeşitliliğinin çok yüksek olduğu yerlerden de bitki koleksiyonları oluşturulmuş. Bizim dediğim gibi Ankara'daki bu Türkiye'nin en büyük herbaryumu Anadolu bitkilerinden oluşuyor. Yabani bitkiler, kültür bitkileri de yer almıyor ama kültür bitkilerinin yabanıl formları gene burada bulmak mümkün. Herbaryumlarda belirli bir düzen olduğunu söylemiştim. Bu size saydığım kitaplarda da kullanılan bu sıralama bitkileri akrabalık ilişkilerine göre sıralanmış bir sistem. İlkelden gelişmişe doğru bir sıralamada mevcut.
Burada herbaryumdaki dolaplarda, ilk dolaplarda yer alanlar ilk önce damarlı bitkilerin ilkel formları olan eğreltilerden başlıyor. At kuyrukları ve kibrit otlarıyla devam ediyor. Ondan sonra bitkileri en büyük farklarına göre önce açık tohumları içeren kısım var. Açık tohumlardan kastımız burada özellikle çamgiller olarak bildiğimiz ya da ibreli, kozalaklı ağaçların oluşturduğu, yani göknar, çam, sedir, ardıç gibi bitkilerden oluşuyor. Ki bunların da diğer bitkilere göre biraz daha ilkel olduğu bu yaşam formları içerisinde söylenebilir. Ondan sonra en büyük tohumlu bitkilerin işte kapalı tohumlar şubesine geliyoruz ve orada ilk önce çift çenekliler hakim ve şu anda herbaryumda bulunan yaklaşık 500 küsür dolabın büyük bir bölümünü o çift çenekli grup oluşturuyor. Ve ondan sonra bu sıralamanın en sonunda da gene kapalı tohumluların monokotil adını verdiğimiz tek çeneklileriyle bitiyor. Böylece buradaki bu ilkel gelişmiş farkını da bu sırada görebiliriz. Yani eğreltilerden başlayan, daha sonra açık tohumlara, ondan sonra kapalı tohumların tek çeneklileriyle biten bir sıralama mevcut. Büyük herbaryumlarda bazen bunlar alfabetik de dizilebilir. Ancak bu sistemle de bitkiler en yakın türler bir arada ve birbirini takip ettikleri için bu şekilde bir dizilim botanik açısından çok daha kolay, faydalı oluyor. Dediğim gibi burada yabanıl formlardan bahsetmiştik. İşte ülkemizde aslında, daha doğrusu coğrafyamızda bulunan pek çok bitki muhtelif zamanlarda antik çağlardan beri gerek ticaret yolları gerek İpek yolu taşınımlarla beraber yurt dışından da gelmiş egzotik türlerin daha sonra işte burada doğallaşmış örneklerini de içermekte. Bu dünyada insan varlığıyla ve diğer aslında tohumların dağılışıyla da alakalı pek çok bitki örneği farklı coğrafyalara da dağılmış. Asıl orijin oldukları yerlerden belki bazen daha başarılı tutunmalarla doğallaşmış örneklerini içeriyor. Ama dediğim gibi burada yaban bitkiler henüz kültüre alınmış ırklar halinde bir koleksiyona sahip değil Ankara Herbaryumu'nda. Ama mesela Ziraat Fakültesi'nde ilgili bölümlerde bununla ilgili tür şeylere de rastlamak mümkün. Küçük herbaryumlara rastlamak mümkün. Burada biz daha çok yabanıl formları olan, doğamızda doğal olarak yetişen ya da doğallaşmış bitki örneklerini kurutarak, preslenmiş şekilde kurumuş örneklerini etiketleyerek oluşturduğumuz büyük bir koleksiyona sahibiz. Ve bu koleksiyon gerek eğitim çalışmalarında, gerek botanikle ilgili bütün akademik çalışmalarda hala verimli bir şekilde kullanılıyor. İnsanlar, özellikle akademik çevreler, bitki araştırmalarında, çalışacakları materyalleri tanımlamada herbaryumuza başvuruyorlar. Günümüz teknolojisi dünyada da sayısallaştırma ve bu görüntülerin paylaşılması metoduyla biraz daha herbaryumlardan, ziyaretçiden uzaklaşarak, görüntü paylaşarak bu çalışmalarını sürdürse de hala bir problemin çözülmesi, bir bitkinin teşhis edilmesi için herbaryumlar bir başvuru yeri olarak devam etmekte. Herbaryumlardaki örnekler bazen çok eski tarihli olabiliyor ama buna rağmen herbaryumlardan polen örneği alınabilir. Tohum örnekleri incelenmek için alınabilir ve küçük bitki parçalarından da DNA çalışmaları yapılabiliyor. Çok eski de olsa farklı metotlar kullanılarak bu örnekler yapılıyor ama herbaryumun bu tür çalışmalara örnek temin etmesinden çok bitkinin tanımlanmasında kullanılması daha doğru oluyor. Ama bazen bir akademik çalışmaya da yardımcı olabiliyor. Ankara Herbaryumu kuruluş yıllarında, işte 1933 yılında bahsetmiştim, Ziraat Fakültesi içinde kurulmuştu.
Ve burada ilk çalışan hocalar, o yıllarda kurucu olarak bulunan hocalar, Ziraat Fakültesi içerisinde özellikle bitki hastalıkları konusunda uzman olan ve Türkiye'de bu çalışmaları ilk başlatan hocalar tarafından ilk toplamalar yapılmış ve burada İç Anadolu'da ve Ankara civarında örnekler toplanmış. Onun için her ne kadar Fen Fakültesi içinde bulunuyorsak da Ankara Herbarium'un ilk kuruluş yılları Ziraat Fakültesi içinde gerçekleşmiştir. Ve pek çok zirai bitkinin gerek o hastalıkları konusunda gerekse o zirai bitkilerin tespiti konusunda pek çok örnek toplamıştır. Bu hemen arkamda gördüğünüz resimlerde bu yıllarda emek veren, örnekleri herbariumda olan hocalar bulunmakta. Bunlar içerisinde çok önemli şahsiyetler var. Özellikle Gustav Gassner isimli bir Alman hoca. Alman Teknik Üniversitesi'nde de rektörlük yapmış ve İç Anadolu'dan, özellikle Ankara civarından pek çok örnek toplamıştır. Ki o yıllarda Ankara'da şehrin çok gelişmemiş olduğu yerlerde topladığı bu pek çok bitki örneği şu anda asıl yerlerinde bulunamayacak kanıtlar içermekte ve şehrin genel florasını da göstermekte. Zirai olarak kullanılan pek çok bitki örneği de tabii bunların doğal formları da herbariumumuzda. Bunlar içerisinde özellikle yem bitkisi olarak kullanılan veya tarımda gıda bitkisi olarak kullanılan pek çok bitkiye ait örnekler mevcut herbariumumuzda. Özellikle bunlar içerisinde baklakiller dediğimiz yani Fabaceae ailesi çok geniş, çok büyük bir yer tutmakta ve pek çok yem bitkisinin ki bunlar içerisinde fi gibi, yonca gibi, burçak gibi bitkilerin yaban formlarını içermekte ve bunlar hala günümüzde bazı lokal yerlerde tarımı yapılmakta. Hani her ne kadar farklı yurt dışından da getirilen farklı fi türlerinin geniş alanlarda ekimi yapılsa da lokal olarak bulunan pek çok yem bitkisi ne ait örnekler de herbariumumuzda bulunmakta. Mesela Ankara'nın korunması gereken ve biraz önce gösterdiğim Gürsöğüt'te yetişen o geven türü yörede büyükbaş hayvanlara yedirilmek üzere toplanan bir bitki türü aynı zamanda. Üstelik kritik derecede de bir yandan koruma altında olan bir tür. Ama insanlar bunu bugüne kadar geleneksel olarak sürdürülebilir şekilde günümüze gelmiş. Tabii bundan sonraki insan etkileri belki civarına kurulan barajlardan olan etkilerle daha farklı bir şekilde korunması gerekebilir. Aynı zamanda o tek çenekliler olarak adlandırdığımız buğdaygillerin, arpanın, yulafın, çavdarın da yaban formları herbariumumuzda örnekler halinde mevcut. Türkiye coğrafyasında biliyorsunuz tarım özellikle bu bitkilerin evcilleştirildiği bir yer olarak özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinden de Türkiye Florası'nın editörü tarafından, Davis tarafından toplanmış bu yaban türlerden de herbariumumuzda bulunmakta. Özellikle bu tür bitkilerin yaban formlarında eşsiz genetik kaynaklar, gen merkezleri yerli ve yabancı pek çok araştırıcının dikkatini çekmekte ve Türkiye topografyası çok geniş yaşam alanları ve farklı habitatlarda, farklı yüksekliklerde bu gen kaynakları günümüzdeki tarım bitkilerine aktarılmak üzerinde çalışılmaktadır. Burada özellikle bir bitkiden bahsedeceğim. Bu yeryüzünde başka yerde olmayan diye de söylenen ve adı piyan ya da eber sarısı olarak bilinen bir baklagil türü. Bu baklagil türünün diğer büyük o ailedeki diğer cinslerinden farkı ovaryumunda 3 tane meyve vermesi. Bu genetik kaynak çok önemli bir özellik. Yani çünkü bunun dışındaki bütün o bezelye, fasulye, barbunya ya da bakla gibi gördüğümüz ve tüketilen gıda bitkilerinin ovaryumlarında tek meyve verir. Eğer bunun genetik kaynağı üzerinde çalışılıp da diğer canlı şeylere şu anda kullanılan bitkilere aktarıldığında verimin neredeyse 3'e katlanabileceği bir gene sahip. Bu özelliğiyle hem de Türkiye'de yani Türkiye'den başka bir yerde bulunmayan bu çok özel bitki
tam bir bayrak özellik gösteriyor. Hani mükemmel bir şey örneği, genetik çeşitliliğin, genetik zenginliğin örneğini veriyor. Bu sadece Türkiye'de Akşehir ve Eber Gölü kıyısında yayılış gösteren ve özellikle nadas tarlalar kenarında bulunan bir baklagil türümüz. Buna aynı zamanda baklagillerin kraliçesi diye de bir isim verilmiş. Hakikaten özellikleri açısından eşsiz bir bitki örneğimiz. Evet, burada kurucularla beraber ondan sonraki jenerasyondaki hocaların da resimleri. Bu kişilerin hem herbaryumda örnekleri hem bu herbaryumun gelişmesine de büyük katkıları var çalıştıkları devrede. Özellikle 1933'ten Fen Fakültesi'nin kurulduğu yıl olan 1943 ve daha sonra Ankara Üniversitesi'nin kuruluşu 46'da Ziraat Fakültesi'ni alarak Fen Fakültesi'ne verilen herbaryum tabii Fen Fakültesi hocaları tarafından zenginleştirilmeye devam etti. Ama ilk kuruluşundan itibaren Ziraat Fakültesi'nde çalışan ve herbaryum kuruluşuna da çok emeği olan hocalarımızı da bu anı köşesinde anıyoruz. Bunun dışında Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinden yerli ve yabancı toplayıcıların örnekleri de gene herbaryumumuzda muhafaza ediliyor. Türkiye florasının zengin olduğundan bahsediyoruz. Biyoçeşitliliğimizin zengin olduğundan bahsediyoruz. Herbaryumlar bu zenginliğin hafızası olarak görev yapan ve bütün bu bitkileri sözle, yazıyla bahsedilen bitkilerin kurutulmuş örneklerinin saklandığı büyük veri bankaları. Bu veri bankaları insanların geleceği için gıda, ilaç ve diğer konularda her türlü bitkisel çalışmalarda temel hem veri kaynağı hem çalışma materyali hem de adres olarak büyük önem merkezler olarak görev yapan yerler. Günümüz moleküler sistematik ve moleküler çalışmaları da her türlü çalışmaya temel teşkil eden canlıların muhafaza edildikleri, saklandıkları veri bankaları ve bir müze olarak da görebiliriz.